and we are here to see how the Italian higher education system works today. Kendisi İtalya'nın yüksek eğitimini anlatmak için burada. So we are going to see the structure of the higher education system, the opportunities you have, how to access the Italian universities, and some few information more. İtalya hakkında imkanları ve şartları ve nasıl oraya gidileceğini ve daha fazlasını açıklayacak. So we're going to see what our country offers. İlk olarak İtalya'nın ne tür imkanları var, neler bize offer yapıyor, onun hakkında konuşacak. So what is Uni-Italia, the types of education you can have because they're different, the enrollment procedures, opportunity, scholarship. I believe you are really interested in that. And what is Uni-Italia website? Burada gördüğünüz gibi tüm basamaklar teker teker kayıt olmaktan imkanları ve üniversitelerin hakkında ve diğer en sonunda gördüğünüz gibi data veriler hakkında bilgi verecek kendine. So what is the first things that come to mind when you think of Italy, apart from pizza and football? İtalya deyince ilk olarak aklınıza ne geliyor? Onu sormaktan. Coffee. Okay, perfect. Thank you. And I'm going to give you some numbers because you can also think about that. Bazı numaralar vereceğimi söyledi. This is the first time. We have 65 millions of visitors per year. Her sene yaklaşık 65 milyon insan ziyarete bulunmuş. 58 UNESCO World Heritage Sites. Yaklaşık olarak 58 tane UNESCO mirasına giren yerler mevcut. And we are the 8th world economy. 8 tane, 8. büyük ekonomik olarak. I hope you're not saying bad words about Italy, you know? No, it's okay. Okay, so we have years of seniority and prestige from our Italian universities. The oldest university in Europe is the University of Bologna. It's from the 1088. It's almost 1,000 years old. En eski üniversitesi Bologna, Avrupa'nın ve 1088 yılında kurulmuş bir üniversite. And about prestige, Italian universities are recognized in Europe and worldwide as centers of excellence in research and training. The number you see is the universities that made in the top list of 1,300 best universities. Araştırma konusunda İtalya üniversitelerine ilk üniversitelere yerleştirilmekte. So, who am I and what they do? This is Uni-Italia, is my association. We try to make as easy as possible for international students to have the opportunity to come to Italy and study in Italy. Uni-Italia'nın ne olduğu burada görmektesiniz. Öğrencilere imkanları sağlayan, okumak için imkanları sağlayan da bu international yani uluslararası öğrenciler olmakta. We give you information on the Italian higher education system, which is what we are doing now. İtalya'nın eğitim sistemi hakkında bilgi sağlamaktalar. We guide you through the procedures that you must do to enroll in Italian universities. İtalya üniversitelerine kayıt yaptırmak için tüm süreçler hakkında da yardım etmekteler. And you can find us. Those are our offices, and the headquarters is in Rome, in Italy. I'm in Rome, and the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation. Burada dünyada nerede konumlandıkları görülmekte. İşte Çin'de, Vietnam'da olmak üzere birçok yerde kendileri konumlanmakta. Yeah, exactly. And those are the other offices abroad. So, the very first important thing, the Italian higher education system can be divided into, so it's a binary system. We have universities, and we have what we call the AFAM education system. İtalya üniversiteleri, İtalya eğitim sisteminde iki tane ayrı sistem mevcut. Birisi AFAM, bilgi eğitim sistemi diyelim. İkincisi de üniversitelerin enstitülerinin sistemi.
You know what universities are, you have the same here. So general education, higher education training, and the AFAM system gives you specific education in the artistic fields. So arts, musical, dance, drama, design. Üniversiteler bildiğiniz gibi Türkiye'de de aynı benzer üniversite sistemi var. Ama AFAM sisteminde ise genelde müzik, dans, drama ve dizayn sektöründe sektörü hakkında bilgi sağlamaktalar. Böyle bir sistem mevcut. Let's start with the AFAM education. You see you have conservatories of music, fine arts academies, ex-institutes of music, and academies of dance and dramatic arts. AFAM'dan bahsetmekte. AFAM eğitim sisteminden gördüğünüz gibi konservatuvar var. Müzikle ilgili departmanlar mevcut ve dans, dramatik art yani dansla ilgili bilgiler ve bölümler mevcut. There are 150 institutions. They have legal value, which means that the degree you have is the same as a university one. 150 tane enstitüsünün olduğu legal olarak göstermekte. Üniversitede aynı dereceye sahip düzeylerde enstitüsü. The majority are public, but you also can find private ones. Özel olarak ve devlet üniversiteleri olarak da ayrılmakta. You can also have pre-academic courses, which means that if you're not ready to start the academic career in arts, you can do 1 year of pre-academic courses. Sistemli takdirde 1 senelik ön akademik kursuyla alınmakta. And general information about how our higher education works. Genel olarak kendi eğitim sistemlerinde hakkında bilgi verecek. We have almost 100 universities. Yaklaşık olarak 100 tane üniversite var İtalya'da. Italy and Turkey is very similar, so we both do 12 years of pre-university education. 12 senelik bizde de olduğu gibi üniversite öncesi eğitim mevcut. And you can do a bachelor degree, it's a 3-year degree. Here in Turkey, it's a 4-year course. Normalde İtalya'da lisans dereceleri yaklaşık 3 sene ama Türkiye'de 4 sene bildiğiniz gibi. And can continue your studies. It's a master degree, which in Italian is a laurea magistrale, and it's a 2 years degree. The English translation can confuse you, but it's a 2-year program. Master dereceleri de mevcut, 2 senelik. And then if you want to do a specific type of study like medicine, architecture, just like here, we have the single cycle degree. It's a 5 or 6 year, and it's called the laurea magistrale e ciclo unico. You will learn the Italian words someday. 3 ile 5 sene arasında da bizde de Türkiye'de de olduğu gibi doktora programları mevcut. Okay, and then get the PhD. If you want to study English, it's not a problem because we have more than 500 courses in English between undergraduate and postgraduate courses. The website is very important. İngilizce kursları da mevcut. Yaklaşık olarak 500 tane lisans derecesi ve totalde 500 adet olmak üzere lisans ve lisans İngilizce bölümlerde mevcut. Why Italy? Because we have high education level with low tuition fees, which is quite good. Neden İtalya diye soracaksanız az miktarda parayla yüksek oranda eğitim alma imkanına sahip olduğu için belirlenmektedir. Considering generally speaking, a minimum of 900 euros to a maximum of 4,000 euros per year for public universities. And when private universities will cost more, we are much more cheaper, not in the quality, for regarding other European and American universities. Diğer Avrupa ve Amerika üniversitelerine bakıldığında onlara göre daha uygun olduğunu belirtmekte. Sınırlık olarak yaklaşık 900 ile 4000 euro arasında devlet üniversiteleri değişiklik ama özel üniversitelerde bu daha fazla olabilir. And when budgeting, you should consider that the cost of living in Italy is approximately 8,000 euros each year to cover everything, but also consider that it depends on the city you want to live. So Milan, everyone loves Milan. Milan is very expensive. You have other options.
Eğer Milan'da yaşamak isterseniz tabii ki bu pahalı olabilir ama genel olarak İtalya genelinde bir senelik yaşam masrafları öğrenciler için yaklaşık 8.000 euro bulunmakta. What can you do in Italy? You can travel and discover the country thanks to the Schengen country situation of the European Union, so you can travel a lot. Eğer İtalya'da öğrenci olacaksanız Schengen ülkesi olduğu için orada da dolaşım imkanı, Schengen bölgelerinde dolaşma imkanınız olacak öğrencilik sırasında. Once you graduate, you can stay 1 year longer and you can convert your residence permit into a residence permit for job seeking purposes. And you have 1 year to do that. Bitirdiğiniz üniversiteyi bir senelik yaklaşık 12 aylık orada kalma imkanınız oluyor. Ve bu süreçte işliyorsunuz residence permit yani çalışma izinizde, kalma izinizde olmakta. And you can also work part-time, 20 hours per week. 20 saat part-time olarak öğrencilik sırasında çalışabilirsiniz her zaman. We have internship possibilities as well. They can be compulsory or non-compulsory. Staj imkanı da tanınmakta. Bu aynı zamanda bazı bölümlerde zorunlu, bazılarında değil. Generally speaking, in Italy, internship are not paid because they're not proper jobs. Genel olarak İtalya'da staj sırasında ücret ödenmiyor. Çünkü normal iş olmadığı için. So, for example, you can be paid in credits, university credits, or you just have the opportunity to learn something useful in an Italian company. İtalya şirketlerinde öğrencilerin sırasında, staj sırasında ücret ödenmese de pratik olarak de imkanınız, çalışma imkanı olabilir. Let's go to scholarship. We have different kind of ones. We have scholarship from the universities or the higher education in general. Burs hakkında bahsetmekte, uluslararası öğrenciler için. We have the scholarship from the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation. Dışişleri Bakanlığı diyelim, Dışişleri Bakanlığı tarafından tanımlanıyor burs. We have the regional scholarship. Regional scholarship for the right to study. İstenildiği takdirde bölgesel olarak da burs imkanı mevcut. And a very specific scholarship only for few countries, including yours, which is called Investor Talent in Italy. Eğer I don't understand this bazı sponsor olarak imkanları da mevcut. Yani burs olarak imkanları da mevcut İtalya'da. Bunlardan bahsetmekten. Okay. Yeah. So, scholarship from the higher education institutions, they depend on each university, so they can change. I'm giving only few examples here. Burs imkanı tabii ki okul sırasında mevcut. Bunları birazdan detaylı olarak açıklayacağım diye düşünüyorum. All the information will be found in the university website always. Üniversite web sitelerinde bu bilgilere detaylı olarak ulaşabilirsiniz. Regional scholarship can give you free accommodation, free meals, and exemptions from tuition fees. Bölgesel olarak alınan burslarda konaklama ücretsiz olarak, yemek ücretsiz olarak aynı zamanda da eğitim imkanları ücretsiz olarak karşılanmakta. We have different regions in Italy, so you have different regional scholarship. They are called right to study. Çok burs imkanı bulunmakta. İtalya'da farklı bölgelerde 20 adet ayrı burs imkanı bulunmakta. Bölgelere göre değişmekte. And then the scholarship from the government, it starts from master's degree only, so not covering bachelor. Devlet tarafından sağlanan burslarda lisanslı değil de yüksek lisansla burs imkanı sağlanmakta. Here are some important specifics. You can, if you want to do a master and the scholarship, you have to be younger than 28. Eğer master derecesinde burs almak istiyorsanız 28 yaşından küçük olmanız gerekiyor. PhD programs, the limit is 30 years. Doktora programları 30 yaşta sınırlandırılmış. You can also use the scholarship to learn Italian, but you can only pay for 3 months.
İstenildiği takdirde İtalyanca da öğrenmekte 3 aylık ücretini en fazla karşılayarak bunu alabilirsiniz. Research project is, the limit age is 40 years old. Araştırma projeleri en fazla 40 yaşına kadar karşılanmakta. And the basic knowledge of the language is always a B2 in English or Italian. İtalyanca ve İngilizce'de bu imkanı sağlamak için tabii ki B2 seviyesinde sertifikalandırmanız lazım. And that's our best scholarship for Turkish people. Here is invest your talent in Italy. You have the general qualification is a bachelor degree, a 4-year, in your case, bachelor degree. Tabii ki bu imkanları almak için de ilk olarak lisans diplomasına en az 3 veya 4 yıllık lisans diplomasına sahip olmamız gerekiyor. We have 20 universities inside, and the fields of studies are very specific, so you can apply for engineering, advanced technologies, architecture, design, economics, management. Tabii ki 20 farklı üniversite alanı mevcut. Burada gördüğünüz mühendislik olsun, ekonomi olsun ve yönetim olsun ayrı ayrı bölümleri mevcut. It's a great opportunity because it offers you the possibility to do a master in English in a prestigious Italian universities and then do an internship. So get the opportunity to work and study in Italy fully funded. İstenildiği takdirde tabii ki burslu bir şekilde İtalya'da bu şekilde master ve postgraduate yüksek lisans imkanları İngilizce olarak sağlanmakta. It's a 900 euro scholarship per month, for every month, for 2 years. 900, right? 900 euro bu burs imkanı olarak 900 euro verilmekte ait olarak. And it will pay your tuition fees. Okay, so this is a recap of how to approach studying in Italy. İtalya'ya gelmeniz için özeti bu şekilde verebilirim size. You start with the website that we saw before, Uni-Italia, because international students must log in there and have a profile registered there. 5 adet önemli basamak var burada gördüğünüz gibi. İlk olarak üniversiteleriyle kimliğiniz gerekmekte bunun için. Evet. Then you check the university website because you will find the more specific information about the university and what they want from you. That can be more specific. Tabii ki ardından üniversitenin kendi web sitesine girip detaylı bilgi öden almanız gerekmekte hangi üniversite ise. We will start what we call the pre-evaluation process on the university's website. So you'll start sending your documentation to see if you're a fit candidate. Ön değerlendirmeden geçilip, ön değerlendirmeye başlayıp burada internet üzerinden, üniversitenin internet üzerinden başlanabilir bir süreci. Once you have it, you pre-enroll. This is why you need to have a personal page on the university website. On that portal. Üniversitenin kendi portalından ön kayıtla ilgili bilgileri de buradan da kendiniz alabilirsiniz. This is mandatory for international students to get a visa. Uluslararası öğrenciler için tabii ki vize almak zorunlu mevcut. And then you prepare for visa documentation, which is no fun. Vize sürecinde birçok doküman hazırlarken tabii ki imkanlarınızı zorlamanız gerekiyor. Okay, we do like one last specific about the difference between students who want to apply for undergraduate and master's degree and students who want to apply, for example, in medicine, so the single cycle degree. İki ayrı adet kayıt mevcut. Birisi master ve lisans öğrenimi için, diğeri de örnek olarak tıp bölümüne kayıt için. You start the same, you visit the website, you visit the university portal. This is the same procedure. İlk olarak zaten bilindiği üzere üniversitenin kendisi internet sitesinden her iki farklı kayıt içinde benzer şekilde girip dataları, bilgileri almanız gerekiyor. For bachelor and master degree, you can ask
to the pro-evaluation to as many universities as you want, or like 10, 15, 20. İstenildiği kadar üniversiteye tabii ki istediğiniz yollara ve diğer kısımları hallederek istediğiniz kadar başvuru sağlanabilir. But at the end, you will have to choose only one because you will have to pre-enroll in only one course and one university. Tabii bunun arasında bir tanesi ne yapılması gerekiyor süresinde karar verilir. I hope it's clear. Then for the other part, so you want to study, for example, medicine, architecture, veterinary, dentistry, and others, you have an entrance test. They actually are the national entrance test. So it means that the final decision may not be the one you get into because of your score. So you have more options. You can choose different universities. Diğer tarafta single cycle degree dediğinde daha fazla imkanınız mevcut. Ondan bahsediyorum. Let's do the example from medicine. Medicine is a 6-year degree and you have to do the IMAT test for international students. Örnek olarak tıp üzere bunun içinde IMAT testi yani testine geçilmesi gerekiyor uluslararası öğrenciler için. You will register at Uni-Italia, the website we keep talking about. Tabii ki register yaparken, kayıt olarken, onu yaparken Uni-Italia'dan kurtulması gerekiyor. And since there is a final score, you can check up to 13 universities from the preference, the first one to the last one you like. And then depending on your final score, you will enter in one of them. Süreç bu skorunuza göre, sınav skorunuza göre kendi oradaki yaklaşık 13 adet üniversitenin imkanlarına bakarak değerlendirebilirsiniz özelliklerine bakarak. Let's talk about numbers. Okay, we have 37 Italian universities made into the 2022 QS ranking. 2022 yılında 37 İtalyan üniversitesi iyi üniversiteler arasında girmiş. There are just few examples. Please remember that every university has a specific department. They can have excellencies in every department. We're just giving you numbers. Burada gördüğünüz gibi İtalya'daki üniversitelerin bölümleri vesaire üniversiteler mevcut. So Politecnico in Milan is the 5th best university for design, 10th for architecture and for engineering. Örnek olarak Politeknik Milan Üniversitesi burada design aynı zamanda mühendislikle ilgili ilk 15 hizmetler. Bocconi University is the 3rd for social sciences, and Sapienza University of Rome, which is maybe the largest public university in Italy, is the first one in the world for classical studies and ancient history, which makes sense. Bocconi Üniversitesi mevcut gördüğünüz gibi sosyal bilimler için aynı zamanda Sapienza Üniversitesi dünyada bir numaralı üniversite olarak görülmekte. Eski tarih hakkında en iyi üniversite olarak görülmekte. And 10 for archaeology, 36 for physics, and the University of Milan is in the top 100 for life sciences and medicine. Tabii ki fizik olarak da ve astronomi olarak da bu üniversitede eğitim görülmekte. Okay. Yeah. So now we go to the Q&A, but I want to say things. If you want, you can scan the QR code and you can register, and then we can start the conversation about studying in Italy and what you need. We'll have to fill a form. Yukarıda da bizim kendi desklerinde istediğiniz takdirde kayıt yaparak sorularınız olursa orada da detaylı olarak cevaplamak isterim kendilerine. In general, if you have time, applying to Italian universities is not that difficult. You just need to read carefully everything. İtalyan üniversitelerine gelmek istiyorsanız bu aslında çok zor değil ama tabii ki bizden de detaylı bilgi almanız gerekiyor. You can always talk to the Italian universities and higher education and send them an email asking for what you have is correct or if you need something more documentation.
Eğer sorunuz olması durumunda üniversitelere spesifik olarak da tabii ki mail yoluyla ulaşabilirsiniz. And you should know that there is no need for expensive counseling. You can do it by yourself. And if someone charge you with, I don't know, more than 500 euros is too much. There's no need for that. Aslında herkes kendisi de bu işlemleri yapabilir. Bir acente sahibi, acenteye başvurup da yapmanıza gerek yok. Boşuna 500 lira ya da 600 lira vermenize gerek yok. But the most important thing is that you feel comfortable, so do what you want. Nasıl istiyorsunuz, tabii ki yapmanız hakkınız. This is my email. Those are our social media, so we can stay engaged and talk and see everything. And if you have questions, we have a little bit of time. Eğer sorunuz olursa tabii ki yanıtlamak isterim diye. And I also want to tell you that we are having here the University of Pisa. So if you don't know, maybe you can go and have a talk with them and check what they offer. There is also a department here specifically, so it's economy and management from the University of Pisa. Pisa Üniversitesi'nden de kendini burada bilgi almak için kişiler mevcut. İsterseniz onlar size detaylı vize konusunda bilgi verir. For everything else, we are upstairs, so all the other universities, we are representing them. Yukarıda olacak kendileri. İstenildiği takdirde sorulara cevap verir. Thank you. Teşekkür ediyorum. Does anyone have questions? Sorunuz varsa söyleyeyim ben. İtalya'da beslenme ve diyet bölümüyle ilgili bir üniversite var mıdır? Beslenme ve diyet. Evet. We have a specific one, which is called University of Alimentary Sciences, and in Pollenzo Üniversitesi'nde böyle bir spesifik olarak, Pollenzo Üniversitesi'nde mevcut. Evet. Kendisinden tabii yukarıda daha detaylı bulabilirsiniz. Yes, of course. Yeah. You? Hello. How many euros for living in Milano? How many? Euro. It depends. Do you want to go to bar every night and make parties every weekend? You need 2,000 euros. If you want to work and have a very quiet life, you can need a little less. It's very specific. Arkadaş ne kadar ücret lazım, ne kadar para lazım. Kendisi de size bağlı. Tamamen para yapmak isterseniz daha fazla olur. Size bağlı. Eğitim için IEFT'de farklı sınavlar gitmesi gerekiyor mu? Sadece IEFT sınavına girmesi yeterli oluyor. Is there any exam for medicine apart from IMAT? No, the IMAT test is the official one to enter medicine in Italy. Başka bir imkan yok. Oraya gitmek istedim. Bence sınavı falan. Is there any language exam for this specific medical? Language. Yeah, language. I mean English or Italian. Can be in English or Italian. İkisi de olabiliyormuş. Yes. Master programları için Eylül ve Ocak ayında dönemler başlıyor. Bu ayın başlangıç başvuru tarihi ne zaman? Hangi ay? When is application date for master degree? Application procedure starts around this time, so starting from maybe next week. Depends, each university opens in a different moment. Her üniversite için değişiyor. Next year, 2024, January, Which university? I don't know for sure which. Our university starts in September. Okay. In January, some universities have applications. Yes. No, you have to apply this time of the year for September. Every year. Başvurular için hakkında soru geldi. Başvurular genelde bu zamanlar başlanıyormuş. Başvurular üniversiteler master için. We have one. Yes. Is there any after going to Italy,
Is there any opportunity to go abroad from Italy? Yes, you can travel in Europe because with your residence permit, you are in the Schengen area. For master degree, for instance. You can during the master. You can take. There are many good opportunities in Europe. You have the Erasmus program, so you can do a project in another university in Europe or all around the world. Erasmus imkanları mevcut tabii ki. Yatay geçiş dediğimiz yani olarak o bizimki gibi bir mantık olmayabilir ama Erasmus imkanları kullanılabilir. 2 yıl bitirdi üniversiteyi. You said 3 years, but for instance, 2 years for instance, studying Italy, but after 2 years or 1 year in bachelor degree, if they go to abroad or studying whatever. This is a very long question, a specific one. So maybe send us an email. Mail olarak bir detaylı bilgi öğreniyoruz. Yes. You gave an example for medicine, IEFT exam. Is there any other official exam for engineering? Or it depends on the university? Every university will give you the specific requirements. Many universities, they create their exam entry test. Spesifik olarak birçok üniversite spesifik olarak da sınav yapmakta, örnek olarak mühendislik hakkında spesifik olarak da sınav yapmakta olduğunu belirtiyoruz. Yes. Yes. She's asking for architecture. Is there any problem if they study for 3 years? After 3 years, they have bachelor degree, right? You can do bachelor degree and then a master degree, 2 years. You can combine. Şeyden sonra, mimarlıktan sonra 3 yıllık bir sıkıntı olmuyor. Ardından isterseniz master degree riski yapabilirsiniz. Okay. Yeah. Can we talk about this later upstairs and together? Yes, please. Are there any Italian universities that run sports scholarship? No, unfortunately, no. We love football, but we do not have sports scholarship. Any indication? Yeah, we do. We can see later together. Okay, upstairs. Okay. Yes, please. Türkiye'deki üniversite sınavlarına girip bir baraj geçmek gerekiyor mu? Kayıt yapmak. Is there a restriction for Italy if they go in Turkish exam? Is there a restriction? In Germany, for example, they in have Germany, to pass the yes. Turkish state exam. In Italy, there is no. No. Such a thing. Barajda kalmadı ya. Barajda kalmadı. Göre geliyor. I believe you need your high school diploma, but apart from that, no. Okay. Yeah, yes. Bu İtalya'daki okulların maliyeti düşük olduğu için İtalya artık Avrupa'nın yükselen ülkesi gibi oldu deniyor ve kabullerden ziyade en zor olan şeyin konaklama olduğu. Çocukların Airbnb'lerde, otellerde yurt bulana kadar süründüğü söyleniyor. Bu konaklama işi gerçekten bu kadar vahimli veya bir çözümü var. For accommodation, she's asking for accommodation. It's very hard to make accommodation because it has very problematic nowadays in Italy. Okay, yes, accommodation is one of maybe of the most challenging part because the universities does not have campus and only few of them.
So you have, my recommendation is to book accommodation for the first period of time, like 1 month. This is also necessary for the visa. And then when you are in the city, you search for the accommodation. So you see the place and you talk to people one by one. İlk olarak gitmeden önce bir aylık otel vesaire benzer lokasyonları girebilirsiniz, orada yaşayabilirsiniz diyor. Ama bir aydan sonra bölgede bakmanız gerekiyor. Do not pay in advance for anything because we are scamming you. Robbing you. Okay. How is the private accommodation, hostels, or residences? They're good. No, they're actually good. Well, what she's mentioning is really one of the biggest problems. I know, and I believe this is one of the reasons you use counseling. I understand it's complicated, but if you can wait a little longer, and in Italy, it's easier to see apartments in Italy. You can chat with friends, you go to the university, talk with them. You can find it. It's not easy, but you can. İlk olarak kolay değil diyor ama oraya gittiğinizde kolaylaşabilir diyor. Yani orada görerek yapmak daha iyi diyor. Yeah. Oh, sorry. Yes. In general, Italian universities want to be for master's It depends on the department of studies and the universities. Şimdi sınav için soru sorduk. Şimdi farklı üniversiteleri değişiyor. Şimdi sınav. Bazı üniversitelerde açıklama heyecan deniyor. Yani kopya kayıt yaptırıyor anladığım kadarıyla. Sınav falan yok. Bunlar nasıl oluyor? Yani... Sometimes there's a sometimes some university offers for free how to say. Örnek genel üniversite. It's like a clearing. Clearing, yes. Clearing is there are some subjects is open. It's not a theory, it's totally a theory. Okay, yeah. So it's easy to apply to the program. Yes, we have 2 types of entrance. It's a free one, which means that anyone can apply. Classes can be very big. İlkinde büyük sınıflarda tabii ki istediği gibi eğitim bölümleri onları bahsediyor ilkinde. İmkan ayrı imkan var, eğitim yok. And are the majority of the Italian classes. Bu da tabii ki en büyük İtalyan international insanların en fazla gittiği bölümler oluyor ilk olarak. Second option, you have an entrance test, which means the university gives you one exam, general knowledge, to try to let the class be smaller. İkinci imkanda her üniversite ayrı sınavı oluyor. Daha küçük bir kitle alınabilsin diye üniversite. They can be very easy or they can be complicated. It depends on the university. Üniversite zor bir İtalyan liseleri başvurmak için bir sınava girmesi gerekiyor mu? If the student has Italian high school, right? High school diploma, is there an exam for this? Yes, from students coming from the Uni-Italia or Okullarıyla, if they take maturità, which is the Italian high school diploma, they are facilitated because they know Italian, they can apply to the Italian universities, and their diploma is already the Italian one. But they can pass as Turkish students because it can be sometimes easier to be as international students. İlk olarak İtalya'da İtalyan eğer lise mezunsa tabii ki imkanları dahilinde. Last part, what do you mean? It's better if they should apply as international students, not Italian. Eğer İtalya'da apply to the university as international with Italian diploma. Eğer üniversiteye İtalyan diplomayla başvuruyorsanız onun için there's no exam, right? Bunun için sınava girmeye gerekiyor. The only exam is if the university asks for everyone.
Yani bir exam var diyor, bir sınav var diyor. O da herkesin hitap ediyor. If they finish Italian high school in Turkey, we have I think 2 or 3 Italian high school. They have a right to apply in Italian state university. Everyone. Yes. There is no başka bir sınav yok. One second, we have one right there. Visa process. She's asking for visa process. Before or after? After exam. The visa. Visa, yes, for visa. Which exam? No. The Italian visa, student visa, when they will start to process the Italian student visa. Okay. At least 6 months or Ama 5 months. önce sınavdan önce mi, sınavdan sonra mı diye sordunuz değil mi? After exam or after you apply to the university, you ask for the visa. Yes. Sınavdan Sonra normalde after exam result, they should. Yes, after if you have an exam, after the result, because you have been accepted to a university. İlk olarak sınava girmeniz gerekiyor. Sınavdan aldığınız sonuca göre vize prosesine başlamanız gerekiyor. Vize süreçlerine. She's asking for MC for applying to. Difficult question. Please. I don't think so. They don't have to see the consulate. When you get Confused, you know, Turkish and English. Gerekmiyor. İstersen o spesifik yukarıda İtalya masaları var ya, oraya şey yapalım ama evet, gerekiyor. We do it later in English, it's okay? Yeah, she will come up. Yes. No, generally no. Yes. You know Italian perfectly, so you would fit perfectly in Italy. And you are into the Italian culture. It's true. You should. Yeah, sometimes it's better if you use your passport and not your maturità. It's true. You will, yes. For example, medicine goes international. Less people are applying. Okay, we can. Okay, I'm sorry. We're done, right? It's okay. Yes, true. Sorry. Bu okullar, Türkiye'deki okulların bir renkliği var mı? Diyelim işte sene okulu sonra dönmek. Is there any specific for Turkish, for instance, after studying in want to come? You have it on they want to Turkey. Is there any Dağıtım altıda Study in Sweden. İsveç Başkonsolosluğu'nun düzenleyeceği İsveç Yüksek Eğitim Kurulu başlamak üzere. Seminerlerimiz alt katta. She's asking accreditation. All Italian universities, particularly state universities, accredited by okay. Yes. Yani akreditasyonu soruyorsunuz siz. İtalyan devlet üniversiteleri, hatta özel üniversiteler hepsi Türkiye tarafından da tanınıyor. Yani transkribiyle özellikle özel üniversitelere geçiş yapabilir. Devlet üniversiteleri sıkıntılı olabilir geçişte. Hocam. Geçebilir. 15 dakikamız var. Tamam, ben bir şey yemeyeyim. Cevaplayabilir misin? We have to go, so 5 minutes more. 5 minutes more, okay, then. Yes, what? High school GPA. High school GPA is it depends on the university. Minimum requirements. No. Yok şöyle bir
Zorunluluk daha doğrusu. IEFT için de aynı değil mi? IEFT kazansa da lise diploması önemli değil. IEFT, If they will Good question. for IELTS, is it important for high school diploma if they will IELTS? What is important to Let's say IELTS. the student passed the IELTS. Okay. But his or her GPA is low. The university is not good. We have to be clever about that. So find the universities where the GPA and the IMA score are like balanced, so you will not get problems after passing IMA. GPA uygunsa bir şey sıkıntı olmayacağı belirtiyor kendisi. It depends. Every university. Tamamen üniversite durumlarına değişince. But they still look at the GPA. Definitely. For example, Sapienza does not, Politecnico Milan does it, so it depends. Engineering, yes. Architecture, sometimes no. Medical? Medical, for example, I know that Cattolica maybe, but university and living in Calabria, no. So it depends. Yani durumdan duruma değiştiğini belirtiyor yani. Özellikle onu söyleyeyim. No, we are good. Ben de kendisi isterse söyleyeyim. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. What? Careful. Is this your computer? Not right? No, it's not your. It's very further. You have to be time. No, fine. Good presentation. Thank you. Thank you. O zaman siz danışmanlık sizlerde indirdiniz. Hiç kimse de öyle değil. I know. You have 1 year to find a job. Yok, şey yapma. Şey YKS'yi. yani biraz Once you have a job, you got it. A lot of people working. Ses olacak mı? Oynasın istiyorsanız. Niye açılmıyor? Hem de bağlayabilir. Ha, bağlayabiliyor musun? Zaten oldu. Study in Sweden. İsveç Başkonsolosluğu'nun düzenleyeceği İsveç'te yüksek lisans eğitimi konulu seminer başlamak üzeredir. Seminerlerimiz alt kattadır. Yok, ben burada açmıştım. Bir daha Burada var. Hadi takip edelim. İnternet burada var. İnternet bu adrese girmiyor. Niye girmiyor? Ha, tamam. Bu. Evet o. Tamam. Bu takıyorum bak. Biliyor musun? Tamam. Aşağı alalım. Tamam.
course of applying projects to the Saat 16'da Study in Sweden, İsveç Başkonsolosluğu'nun düzenleyeceği İsveç'te yüksek lisans eğitimi konulu seminer başlamak üzeredir. Seminerlerimiz alt katta.